Herkes sizi uyarıyor telefonlarınızı içine sokun diye. Hırsızlık oranı çok yüksek. Her yerde bok içiyorlar. Selam, ben Aybüke. Kanalıma hoş geldiniz. İstanbul Havaalanı'ndayız. Hayallerimizi gerçekleştirmeye Güney Amerika'ya gidiyoruz. İlk durağımız Brezilya. İnanılmaz derecede heyecanlıyız. Birazdan uçak kalkacak. Brezilya'da görüşmek üzere. Tekrar selam. Biz São Paulo'ya geldik. 14 saat uçtuk. Şimdi yaklaşık 1 saatlik daha yolculuğumuz var bizim. Biz Türk Hava Yolları ile geldik. Türk Hava Yolları'ndan sonra da iç hatlarda Azul Hava Yolları'nı tercih ettik. Eğer siz de bizim gibi yaparsanız Türk Hava Yolları sizi Terminal 3'te bırakıyor. Terminal 1'e gelmek için dışarıya çıkıyorsunuz, otobüslere biniyorsunuz. Ondan sonra Terminal 1'e yani iç hatlara geliyorsunuz. İç hatlar kısmı çok fazla büyük olmadığı için karmaşa yok. Ama Terminal 3 için biraz hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü biz bunu bilmediğimizden biraz yavaş hareket ettik. Ama en azından uçağı kaçırmadık. Şimdi beklemedeyiz. Rio'da görüşmek üzere. Bizi Brian karşıladı burada. Otelimize kadar götürecek. Bu otelin bize sağladığı bir hizmetti. Çok tatlı. Çok yardımsever bir arkadaş. Artık bir an önce gidip günü bitirmek istiyoruz. Günaydın. Rio'dayız. Sonunda dinlendik. Çok güzel bir güne başladık. Korkunun da, eğlencenin de sınırsız olarak yaşandığı şehir Rio'yu keşfetmeye başlıyoruz. Yeni yıl arifesinde oldukları için pazarlar erkenden kurulmaya başlamış. Herkes alışverişine başlamış. Biz şu an para bozdurmak için kambiyo arıyoruz ama her yer maalesef ki kapalı. Bakalım inşallah uygun bir yer bulabiliriz. Çünkü havaalanında da kapalıydı. O yüzden hem sim kart almanın hem de para bozdurmanın derdi içindeyiz şu an. Çok güzel, çok cici şeyler var. Küçük küçük standlarda. Şimdi hem kamyonun açılmasını beklerken biz de yavaş yavaş alışveriş yapmaya başlıyoruz. Şimdi taksideyiz. Seyahatimize Kristi Remer yani dünyanın 7 harikasından biri olan Kurtarıcı İsa heykeline gidiyoruz. Normalde buraya gitmek için 3 yol var. Yürüyerek gidebilirsiniz, trenle gidebilirsiniz ve minibüsle gidebilirsiniz. Ama biz 4. yol olan taksiyi seçtik. Çünkü hava çok sıcak ve şehri doya doya gezmek istiyoruz. Şimdi oraya yavaş yavaş çıkıyoruz. Bak, giriş yapıyoruz. Ya şu an inanılmaz saçma şeyler yaşıyoruz. Gerçekten o kadar dolaşıyoruz. İlk defa kendimizi bu kadar turist gibi hissettik. Tamamen Portekizce konuşuyorlar. Hiçbir şey anlamıyoruz. Anlayabildiğimiz kadar sesli şekilde sesli translation yapıyoruz. Evimize bir tur şeyi, minivanlara tur şeyi sıkıştırdılar. Satın aldık. Galiba oraya free götürüyorlar artık. Çünkü zaman sıkıntısı mı var? Ne olup ne olmadı hiçbir şey bilmiyoruz yani. Hep beraber öğreneceğiz. Birazdan biz de nereye gittiğimizi göreceğiz. Gerçek yok canım, yukarı çıkartmayın. Böyle bir şekilde bindik ve gidiyoruz. Ya amacımız İsa'yı görmek. İsa'yı görmek değil. İsa'nın heykelini görmek. Ama gidiyoruz. Bakalım nerede duracak. Birazdan beraber öğreneceğiz. Tamam, şimdi biz
olayı çözdük. Tamamen yanlış anlamışız. O taksiyle yere kadar geldik. Sonra bu İsa'ya çıkmak için 3 yöntem varmış işte. Tren, minivan ve yürüyerek. Biz minivan kısmını seçtik. Şimdi geldik. Asansör bekliyoruz. Asansörle de yukarı doğru çıkacağız. Evet, gözüktü. Dünyanın 7 harikasından biri olan Kurtarıcı İsa heykeli, oraya geldik. Şöyle gösteriyorum size. Yerden 710 metre yükseklikte Corcovado'dayız. Cristo Redentor yani Kurtarıcı İsa anlamına gelen bu heykel bağımsızlığını kazanmalarından 100. yılın şerefine yapılmış. Ama yapılmasındaki en büyük etkenlerin biri de ülkenin Hristiyan olduğunu vurgulamakmış. 30 metre yüksekliğinde 1145 tonluk bu heykel 8 metrelik bir kaide üzerinde duruyormuş. Yalnızca başı 3.75 metre yüksekliğinde olup tam 30 ton geliyormuş. Gördüğünüz gibi açık olan kollarının genişliği de 30 metreymiş. İnşaat malzemesi olarak beton, üzerine de katman olarak sabun taşı kullanılmış. Dünyanın en büyük ikinci heykeli bu. Birinci İsa heykeli de 1700 metre ile Endonezya'daymış. Heykelin iki kolları açık ve yüzü de Kudüs'e dönükmüş. Copacabana ve Ipanema plajlarının Guanabara körfezine uzanan adeta kartpostalı andıran bir manzaraya sahip burası. Bu arada meşhur heykel için negatif yorumlar da mevcut. Heykelin ön yüzü şehrin zengin kısmına, arka kısmı da fakirliğiyle ünlü favelalara baktığı için İsa kollarını zenginlere açarken fakirlere de sırtını dönüyor diye yorumlayan insanlar mevcutmuş. Bizden söylemesi. Heykelin altında bir şapel bulunuyor. Gördüğünüz gibi. Burada baptist olmuş bir çocuk. Harika bir manzara. Merdivenlerden aşağı doğru iniyoruz artık. Yavaş yavaş gidiyoruz. Heykelden geri dönüyoruz şimdi. Çok kalabalıktı. Çok vakit kaybettik. Ama dedikleri gibi yani aslında sabah erkenden gelseydik belki bu kadar kalabalık olmazdı. Fotoğraf çekilmek için böyle izdiham falan yaşıyorsunuz. Her yerde insan var. Bakalım çekildik yaptık bir şeyler ama güzel, çok güzel. Güzel ve etkileyici bir heykeldi. Şimdi Brezilya'da böyle bir sorun var. Herkes sizi uyarıyor telefonlarınızı içine sokun diye. Hırsızlık oranı çok yüksek ve gelip elinizden telefonunuzu çalabiliyorlarmış. O yüzden tehlikeli. Çok fazla diğer ülkelerde olduğu gibi böyle rahat rahat sokakları çekemeyeceğim aslında. Hemen bunu söylemek için çıkarttım. Ama o kadar güzel ki Santa Teresa'ya gidiyoruz. Sokaklar rengarenk, insanlar çok neşeli, çok güler yüzlü. Kendinizi buraya aitmiş gibi hissediyorsunuz. Ya bu hisse bayıldım ama dediğim gibi sadece güzel olduğu kadar tehlikeli de. O yüzden çok da rahat hareket edemiyorum. Şimdi bebek almaya geldik. Bebek alıyorum. How many years you work here? Quantos anos? Acho que de 9 para 10, cara. 9. Pode botar 10. 10 years. 10 years. Burası o meşhur sarı trenin kalktığı durak.
Ama genelde hep çok dolu oluyor. Bir ara bir şansımız deneyeceğiz bakalım. Belki de yakalayabiliriz. Santa Teresa'ya doğru yollanıyoruz. Şimdi Brezilya'nın diğer simgesi olan 250 basamaklı şu arkamda gördüğünüz Selenor merdivenlerindeyiz. Muhakkak her yerde görmüşsünüzdür çünkü Brezilya denildiğinde İsa heykeli ve hemen burasının resmi karşımıza çıkıyor. Böyle fotoğraf çekilmek için bir sıra var. O sırayı bekliyor bütün insanlar. Sonra fotoğraf çekiliyorsunuz. Aslen Şilili ama Brezilya'ya göç etmiş olan ünlü sanatçı Jorge Celeron bir ressam ve seramik ustasıymış. Rio şehrini kendine ev olarak seçmiş ve bu merdivenleri Rio'ya armağan etmiş. Bu bastığımız basamaklar Dünya Kupası ve olimpiyatlarda Brezilya'yı tanıtım videosu olarak kullanıldıktan sonra ünü almış başını gitmiş. Başta bu çalışma yalnızca Rio'da yapılan inşaatlardan ve kentsel atıklardan toplanan seramiklerden yapılmış. Ama daha sonra dünyanın her yerinden çiniler getirilmeye başlanmış. Merdivenler 60 farklı ülkeden getirilmiş çinilerden oluşmuş. Celeron merdivenin bir kısmını tamamladıktan sonra hemen sıradaki kısmına geçermiş. Çünkü ona göre bu sonu gelmeyecek bir çalışmaymış. Hatta bu çılgın ve eşsiz hayali onun ancak kendisinin ölümüyle sona ereceğini söylüyormuş. Ki gerçekten de trajik bir şekilde öldükten sonra bu merdivenin yapımı son bulmuş. Celeron 10 Ocak 2013'te 65 yaşında ölü bulunmuş. Cesedi söz konusu merdivenlerde yanmış halde bulunduğu için cinayet mi yoksa intihar mı hala bilinemiyormuş. Burada diğer dikkat çeken öğe de hamile kadın figürleriymiş. Söylenen o ki Celeron'un eşi hamileyken öldürülmüş. Bu yüzden sanat eserlerinde fazlasıyla hamile kadın figürlerine yer veriyormuş. Yani çünkü biz bugün buradayız, cumartesi günü. O yüzden her yer inanılmaz derecede kalabalık ve sıcak. Çok kötü yanmış durumdayım böyle. Evet, aradık. Türkiye'yi bulduk. Şu an biz Karagöz'de Hacivat'ı bulduk. Hemen benim canım kocam. Hemen fotoğrafı böyle belledi. Burada Türkiye. Brasil. Bursa. Ben şimdi bunlarda yemedim diyor. Bizim o oturmalarla Yok orada değil. O baktıklarımızdan, o tatlılarımızdan bir tanesi. Biz şu an o kadar acıktık ki buraya hemen oturmaya karar verdik. Göreceğiz neler var. Ya biz tabii girdiğimizde çektik. Ama o kadar acıkmışız ki ne geldiyse löpür yedik. O yüzden çekemedim, unuttum. Şimdi böyle Brezilya sokaklarında turlamaya başladık bakalım. Valla biz böyle saçma sapan her bulduğumuz yere gidiyoruz. Umarım başımıza bir şey gelmez. Dolaşmayın, yapmayın dedikleri her şeyi yapıyoruz vallahi. Burası da Rio'nun surları. Genelde evsizlerin mekanı sanırım. İnanılmaz kötü kokuyor. Ama böyle göstermek istedik. Şimdi katedrale geldik. Burası içiyle ünlü bir katedral. Şimdi hızlı hızlı gidiyorum. Gördüğünüz zaman daha iyi anlayacaksınız. Resimlerde muhakkak görmüşsünüzdür. Şöyle bir katedral.
Rio caddelerinde keşfetmeye devam ediyoruz. Yalnız yürürken burnunuz o kadar kötü bir idrar kokusu geliyor ki evsizlerden dolayı. Herhalde şehrin bana göre tek eksisi o oldu. Çünkü öyle böyle bir koku değil yani. Beyniniz yerinden oynuyormuş gibi. O kokuyu hissettiğimiz zaman böyle grafitiler. Zaten şimdi Güney Amerika seyahatimizde çok fazla grafiti göreceğiz. O yüzden böyle çok özel olmadıkça göstermiyorum. Çünkü zaten her yer grafiti. Bu insanı etkileyen tiyatro munisipal. Burada 6 adet dev taş sütun, kocaman 3 tane kapı ve Tutankamon'u kıskandırmaya yetecek kadar da altın var. 20. yüzyılın başlarında yapılmış bu ve çok güzel modern dans gösterileri, klasik müzik performansları ve harikulade tiyatro oyunları işte burada sergileniyor. Burada büyük bir kalabalık var. Burada Maç var, maçtan dolayı olabilir. Bence değil, bir şey alıyor. Bom Natal para as Ano Biz otelimize uğradık, çıktık. Şimdi Rio gecelerindeyiz. Biz şimdi Lapa bölgesindeyiz. Bu Lapa bölgesi daha çok eğlence ve barların olduğu bir yer. Şimdi sırayla müziğin güzel olduğu yerlerden başlıyoruz. İçeri girerken böyle bileklikler takıyorlar ve para veriyorlar bu şekilde. Şimdi bunun anlamını birazdan öğreneceğiz. Riviera bardan çıktık. Şimdi şansımız başka barlarda denemeye gidiyoruz. Bu gece cumartesi ve Rio bu gece çok canlı. Bu gece önceliğimiz Lapa barlar. Çünkü Lapa bar Brezilya'ya özgü bir müzik türü ve biz bunu merak ediyoruz. O yüzden genellikle Lapa barları tercih ediyoruz. Yani bu gece Lapa barları daha çok göreceksiniz. Şimdi bu bardan çıktık, bir yerine gidiyoruz. Yalnız çok enteresan, kesinlikle hesap kaçırma diye bir şey olmuyor. Giderken pasaportlarımızı istediler, kayıt ettiler. İnanılmaz derecede, yani çıkarken bodyguardlar sizi tutuyor. Tekrar kontrol ediyorlar ve ondan sonra çıkıyorsunuz. Yani hesap ödemeden kaçmak diye hiçbir şekilde yok yani. İnanılmaz sıkı, inanılmaz. Burada uyuşturucu yasal olduğu için her yerde ot içiyorlar. Her yer duman altı. Her yer.
Saat gece yarısı geçti. Bunları hiç bulamadığımız için de empanada bir adette kalıyor. Artık saat çok ilerledi. Biz odamıza geldik. Günü bitiriyoruz. Yarın görüşmek üzere.